Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videoda LinkedIn'deki profilin nasıl olması gerektiğini ve aynı zamanda yurt dışı ilanlarına başvurmayla ilgili ipuçlardan bahsedeceğim. Hazırsanız detaylara geçelim. İlk etapta LinkedIn profilinin çok önemli olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle yurt dışı ilanlarına başvuruda LinkedIn profiliniz bence çok kritik. Çünkü bazı ilanlara LinkedIn üzerinden başvurup bazılarını da kendi web siteleri üzerinden başvurabilirsiniz. Bu anlamda LinkedIn'den başvurduğunuzda LinkedIn profiliniz ilk bakılacak yer olduğu için ilk izlenim çok kritik. Bu anlamda LinkedIn profilini birkaç parta bölecek olursak ilk kısım profil resmi. Bence profil resmi kritik bir konu ve profil resminde çok fazla günlük hayatta kullandığımız tarzda bir profil resmi görüntüsü kullanmamamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha casual dediğimiz tarzda, belki hani erkekler için daha gömlekli, işte ne bileyim kadınlar için daha böyle iş yaşamındaki giyim tarzına hitap edecek şekilde olursa çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu anlamda profil resmi önemli bir kıstas. Bunu aynı şekilde CV'nizde de bence dikkat etmeniz gerekiyor. Yani profil resmindeki o uyumluluğu CV'de de göstermeniz bence sizi ön plana çıkaracak şeylerden birisi. Bunun haricinde görsel olarak benim dikkat ettiğim şeylerden birisi de banner. Yani LinkedIn profilinizdeki profil resminin arkasındaki görüntü. Orasını boş olarak da aslında kullanabilirsiniz. Fakat oranın dolu olmasının profili daha da anlamlandırdığını düşünüyorum ben. İlla kendi profilinizle, kendi şirketinizle ilgili bir şey olmak zorunda değil ama oranın dolu olması belki sizin ne yaptığınıza, nelerle ilgilendiğinize ışık tutmada faydalı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu da görsel anlamında dikkate almanız gereken şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Diğer bir noktada profilin içeriği aslında. Profilin içeriğinde ne gibi şeyler olmalı? Birincisi, dikkat edilmesi gereken şeylerden en önemlisi bence iş tanımları. Yani profilinizdeki, tecrübelerinizdeki iş tanımlarınıza uzun uzun detay vermenize gerek yok diye düşünüyorum. Hani sizden CV istenildiği takdirde belki detaylandırabilirsiniz ama LinkedIn profili açısından bence iş tanımında ne yaptığınızı çok kısa tanımlayacak ve neler başardığınızı gösterecek şeyleri eklemeniz kritik. Bu anlamda benim tavsiyem burada başardığınız şeylere daha çok yer vermek. Böylelikle sizi işe alacak olan İK'cıların direkt dikkatini çekecektir ve hangi projelerde ya da hangi işleri başardığınız onların daha da sizi seçmesinde faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde okul kısmındaki detaylar zaten jenerik. Haricinde ödüller kısmının, eğer ödül aldıysanız mutlaka eklenebilir. Sertifikalar keza aynı şekilde. Ve şunu da bence dikkate bulundurmanızda fayda var. Tabii bu isteğe bağlı ama bu mevcuttaki çalıştığınız iş arkadaşlarınız ya da yöneticilerinizden geri bildirim alabilirsiniz. LinkedIn'de bunu yapabiliyorsunuz. Ve bu aldığınız feedbacklere, onların yazdığı yorumlarda aslında size bir nevi referans niteliğinde. Dolayısıyla bence geri bildirim almaktan da çekinmeyin. Geri bildirim kısmında da sizinle ilgili en azından 3-5 tane bu tarz bir geri bildirim olması da sizi farklı kılacak konulardan bir tanesi. Diğer bir mesele de ilanlara başvurmak. LinkedIn üzerindeki iş tanımınıza uygun şeylere başvurmak çok kritik. Bence her önünüze gelen ilana başvurup seçeneğinizi öldürmeyin. Yani buradan neden kastediyorum? A firmasını gördünüz ve B pozisyonuna başvuruyorsunuz ve aslında B pozisyonu size de çok ilgili değil. Sonrasında A şirketinin C pozisyonuna tekrar başvuruyorsunuz. O sizde daha ilgili ve sizin B'ye başvurduğunuz belki de sizinle alakalı olmadığı için CV'nizi bir kenara atılıp belki tekrardan C için değerlendirilmeyeceksiniz. O yüzden böyle bir şeyin de olabileceğini düşünerek bence en profilinize ve iş yapışınıza uygun olan ilana başvurmak bence çok kritik. Bu anlamda seçerken, ilanlara başvururken seçici olmanızda fayda var. Bence ön yazı olarak da en azından 2-3 cümle neden bu ilana başvurduğunuzda açıklarsanız bu da yine sizin için ekstra faydalı olacak şeylerden birisi. Profille ilgili eklemek istediğim şeylerden bir tanesi de anahtar kelimeler. Profilinizde bu anahtar kelimeleri geçirdiğiniz takdirde İK'cıların LinkedIn üzerinden arama yaptığı noktada direkt onların radarına düşebilirsiniz ki bu da çok önemli bir şey. O yüzden benim sizlere tavsiyem bu anahtar kelimeleri de mevcut iş tanımlarınızın içerisinde geçirmeye özen göstermeniz ve böylelikle siz de ilgili arama sonucunda daha üst sıralarda ve o listeye
seviyeye çıkabileceksiniz. Son olarak da yurt dışı ilanlarına başvurma. Bu konuda hani özellikle verebileceğim bir taktik yok aslında. Konu ilk etapta sizin o konuda ne kadar donanımlı olduğunuzla alakalı ve başvuracağınız ülkeyi aslında seçmenizle alakalı. Sonuç olarak Avrupa'daki her önünüze gelen yere de başvuramazsınız. En azından bir yer hedeflemelisiniz, bir ülke hedeflemelisiniz bence. Sonrasındaki oraya başvuracağınız ilanlarda da benim tavsiyem LinkedIn'deki kolay başvurun haricinde firmaların sitelerine de aynı zamanda profil oluşturmakta faydalı olur diye düşünüyorum. Benim görüşme daveti aldığım en fazla seçenekler onların sitelerine başvurduğum ve profil doldurduğum kısımlar oldu aslında. Çünkü LinkedIn'deki o kolay başvur seçeneği bazen CV'nizin öyle bir kara deliğe gitmesine de neden olabiliyor. Dolayısıyla ne kadar ciddi olduğunuzu karşıdaki firmaya, ne kadar istekli olduğunuzu da aynı zamanda göstermek için kendi sitesinden de başvuru bence daha kritik. Çünkü kendi sitesine yapılan bir başvuru ilanı belki direkt bir mail olarak kişiye düşebilir ama LinkedIn profilini belli aralıklarla kontrol ediyorsa, tabi bunu bilmeden konuşuyorum ama örnek veriyorum. Ben bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de sponsorlu firmaların her ülkenin belli bir listesi var. Mesela Hollanda için IND'nin yani Hollanda'nın göçmenlikle alakalı sistemindeki web sitesinde hangi ülkelerin sponsor olabileceğine dair detaylar var. Çünkü sponsorlu firma olabilmek için belli kriterleri karşılaması gerekiyor firmaların. Ve IND'nin sitesinde bu detaylar var. O anlamda siz de yani bunu ilanda da bazıları geçirebiliyor. Yani ilandaki visa sponsorship detayına bakarsanız ya da ilgili firmanın işte herhangi bir o ülkenin sitesinden de sponsorluk yapabilip yapamayacağının detayını da öğrenerek daha en azından sponsorluk göndermeyecek firmaya başvurmaktansa daha hedefinizi daraltarak başvurabilirsiniz. Sonraki kısımda yani bu başvurduktan sonraki geri dönüş geldikten sonraki kısmı ayrı bir video olarak çekeceğim. Çünkü oradaki dikkat edilmesi gereken metrikler bambaşka. Ama şu ana kadar özetle toparlamak gerekirse LinkedIn profilinden bahsettik. Başvurulacak ilanların detayına ve o ilanların sizinle alakadar oluşuna göre başvurmaktan bahsettik. Sponsorlu firmalardan da genel olarak nasıl başvurabileceğinize dair bahsettik. Sizin de konuyla alakalı merak ettikleriniz varsa yorum olarak atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.